Şu an kulaklığımda Spotify'da bir şarkı açık. İşte biz o gün tükeneceğiz diyor Sezen Aksu. Ama ben bu şarkıyı sizlere dinletemiyorum. Neden mi? Tabii ki telif yüzünden. Gelin o zaman Spotify'ın ağababası LimeWire'ın nasıl tükendiğini minik serçeden değil ama benden dinleyin. 2000'li yılların başı, internetin sessiz ve tenha olduğu zamanlar. Spotify yok, Netflix yok, daha YouTube bile yok. Ama bir şey var. İnsanların müzik dinleme tutkusunu besleyen devasa bir boşluk. Ve bu boşluk o zamanlar CD'lerle doluyordu. İşte LimeWire'ın hikayesi tam da bu boşluğun ortasında başladı. Hepinize hoş geldiniz diyor, keyifli seyirler diliyorum. Mark Gorton adındaki yazılım mühendisi ve yatırımcı olan bu abimiz internette takıldığı sıradan günlerden birinde aklına harika bir fikir geldi. Ya dünya üzerindeki herkes istediği müziği özgürce indirip paylaşabilseydi nasıl olurdu dedi ve bu hayalin peşinden giderek 2000 yılında LimeWire'ı kurdu. LimeWire eşler arası dosya paylaşım platformuydu. Yani bir kullanıcı bilgisayarınızdaki bir müziği, filmi ya da dosyayı başka bir kullanıcıya direkt olarak gönderebiliyordu. LimeWire'ı bilgisayarınıza kurduğunuzda bilgisayarınızdaki dosyaları başka birisi kendi bilgisayarına indirebiliyordu. Merkezi bir sunucu yoktu. Bu hem LimeWire'ı diğer platformlardan farklı kılıyordu hem de onu neredeyse dokunulmaz yapıyordu. Gorton ve ekibi LimeWire'ı başlatır başlatmaz kullanıcı akınına uğradı. Çünkü sistem çok basitti. Arama kutusuna istediğiniz şarkıyı yazıyordunuz. Çıkan listede beğendiğinizi indirebiliyordunuz. Hiçbir ücret yok, hiçbir engel yok. Bu olayı o dönemin gözüyle değerlendirdiğimizde kullanıcılar için gerçekten harika bir kolaylıktı. Daha da ilginci, LimeWire sadece müzikle sınırlı değildi. Filmler, diziler hatta yazılımlar bile bu platform üzerinden indirilebiliyordu. Durum böyle olunca da LimeWire dünya çapında bir fenomene dönüştü. Özellikle de gençler arasında. Artık CD almak gerekmiyordu. Sevdiğiniz sanatçının albümünü ya da o dönemin popüler şarkılarını birkaç dakika içinde indirebiliyordunuz. 2007'de LimeWire'ın küresel olarak tüm bilgisayarların 1/3'ünden fazlasına yüklendiği tahmin ediliyordu. Sitenin popülaritesi NDP Grup tarafından yapılan bir ankette de yansımıştı. Ankete göre Mayıs 2009'da eşler arası bir ağdan müzik indiren kişilerin %58'i LimeWire'ı kullanmıştı. Ama bu kolaylık bir başka sorunu beraberinde getirdi. Telif hakları. Müzik endüstrisi LimeWire gibi platformların sanatçılara büyük zarar verdiğini savunuyordu ve LimeWire'ın adeta internet korsanlığının merkezi haline geldiğini düşünüyorlardı. Ama kullanıcılar için bu özgürlüğün ta kendisiydi. Kullanıcılar tarafından her ne kadar bu konu özgürlük olarak düşünülse de programı kötüye kullananlar tarafından birçok sorun açığa çıkıyordu. Bilgisayarınıza şarkı, film indiriyorum zannederken casus yazılımlar, virüsler ile karşı karşıya kalabiliyordunuz. LimeWire'ın 5.0'dan önceki sürümlerinde kullanıcılar yanlışlıkla bilgisayarındaki kişisel bilgilerini içeren dosyalara erişim izni verebiliyordu. LimeWire'ın sonraki sürümleri belgelerin veya uygulamaların istem dışı paylaşımını devre dışı bıraktı. 2005'te ABD Federal Ticaret Komisyonu kimlik hırsızlığı ve dava riski nedeniyle eşler arası dosya paylaşım ağı kullanımının tehlikeleri konusunda bir uyarı yayınladı. 2007 yılında bir bilgisayar korsanı LimeWire kullanarak başkalarının bilgisayarlarından paylaşılan finansal bilgileri çaldı. Bu bilgileri kredi kartına tanımlayıp alışveriş için kullandı. ABD LimeWire'ın ilk kez bir suçta kullanıldığı ilk dava olarak kayıtlara geçmişti. Yine yapılan bir araştırma rastgele seçilen 123 indirilmiş dosyadan 37'sinin kötü amaçlı yazılım içerdiğini gösterdi ve 2008 yılının ortalarında birçok kullanıcıyı etkileyen bir virüs LimeWire aracılığıyla dağıtıldı. Ama LimeWire'ın sonunu tabii ki bunlar getirmedi. Az önce ne demiştik? LimeWire'ın sağladığı bu kolaylık bir başka sorunu beraberinde getirdi. Telif hakları. 2006 yılında LimeWire'ın özgürlük anlayışı artık müzik endüstrisinin sabrını taşırmıştı. Amerika'nın müzik endüstrisinin baş aktörlerinden Amerika Plak Endüstri Birliği LimeWire'a bu yüzden dava açtı. Mark Gorton ise çözüm olarak müzik şirketlerine bir teklifte bulundu. Şarkıları LimeWire üzerinden satalım, siz de davayı geri çekin. Böylelikle indirme başına ben de size ödeme yaparım dese de bu teklif karşılık bulmadı. LimeWire 2010 yılında Amerikan kayıt şirketi Arista Records tarafından da dava edildi.
edildi. New York Güney Bölgesi Birleşik Devletler Bölge Mahkemesi yargıcı Kimba Wood, Arista Records ve LimeWire arasındaki davada Mark Gorton'un telif hakkı ihlali yaptığını, haksız rekabete girdiğini ve başkalarını telif hakkı ihlali yapmaya teşvik ettiğine hükmetti. Yılın ilerleyen zamanlarında Amerika Plak Endüstri Birliği ile başka bir mahkeme savaşını kaybettikten sonra LimeWire için telif hakkı ihlali olasılığı nedeniyle yazılımının birçok özelliğini devre dışı bırakması emredildi. Amerika Plak Endüstri Birliği ayrıca programın çeşitli plak şirketleri üzerindeki etkileri sebebiyle tazminat talep ettiğini duyurdu. Çünkü LimeWire'ın müzik endüstrisine yüz milyonlarca dolar zarar verdiğini düşünüyordu. Amerika Plak Endüstri Birliği rakamlarına göre ABD'de kayıtlı müzik satışları 1999'da 14,5 milyar dolarken 2009'da 7,7 milyar dolara kadar düştü. Ayrıca Amerika Plak Endüstri Birliği bu düşüşün temel nedeninin eşler arası dosya paylaşım ağlarının öne çıkması olduğunu belirtti. Tarihler 2011 yılını gösterdiğinde Plak Endüstri Birliği LimeWire için başka bir tazminat davası açtı ve platformda yüklü 11.000 şarkının her biri için tahmini milyonlarca indirmeyi göz önünde bulundurarak LimeWire'a 72 trilyon dolar tazminat davası açtı. Evet, yanlış duymadınız, 72 trilyon dolar. Bu rakam dünyanın yıllık gayri safi hasılatının 3 katından bile fazlaydı. Plak Endüstri Birliği bu konuyu yalanlasa da haberi yapanlar ayrı ayrı talep edilen tazminatların toplam tutarının bu miktarı bulabileceğine dair haberleri yayınlamaya devam ettiler. Mark Gorton, Mayıs 2011'de şirketin 13 plak şirketine yaklaşık 105 milyon dolar ödeyeceği bir anlaşmayı kabul etti. Amerika Plak Endüstri Başkanı Mitch Bainvolt, davanın çözülmesi ve telif hakkının korunur bir hale gelmesini amaçladı. Bu amaç doğrultusunda müzik sahiplerinin internetten para kazanabileceği, çevrim içi müzik dinleme pazarının ortaya çıkmasını savundu. Tüm bu davaların sonucunda LimeWire kapandı, ancak bıraktığı miras hala hissediliyor. Bugün Spotify, Apple Müzik gibi platformların bu kadar başarılı olmasının bir nedeni LimeWire gibi düzensiz hizmetlerin yarattığı talebi meşru bir zemine oturtmalarıydı. Mark Gorton ise LimeWire'ın düşüşüyle servetinin büyük bir kısmını kaybetti. Ancak teknoloji ve finans alanında hala saygın bir iş adamı. LimeWire sadece bir dosya paylaşım programı değildi. O, internetin özgürlükçü ruhunun telif haklarıyla çarpıştığı bir dönemin sembolüydü. Bir dönem LimeWire'ı kullanan milyonlarca insan için bu program özgürlüğün sesi olmuştu. Ama her özgürlüğün bir bedeli vardı ve LimeWire bu bedeli çok ağır ödedi. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Keyif alarak izlediyseniz ve YouTube'da tekrar karşılaşalım isterseniz videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Bu benim için hem motivasyon kaynağı hem de mutluluk verici. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, kalın sağlıcakla efendim.